Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de Sağlık'ta şimdi konuğumuz genel cerrahi uzmanı doçent doktor Murat Baki Yıldırım. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Hocam bugün hemoroid konuşacağız. Evet. İlk önce isterseniz bir tanım yapalım. Hemoroidin ne olduğunu tanımlayalım, ondan sonra devam edelim. Yani aslında toplumda çok sık bilinen, hemen hemen çoğu kişinin şikayetçi olduğu bir konu. Halk arasında basur, mayasıl gibi isimlerle de anılıyor bu. Hemoroid ne demek? Hemoroid kişinin makat bölgesindeki damarların genişleyip kişiye rahatsızlık vermesi. Aslında hemoroidler hepimizde var. Bunlar anatomik bir yapı. Yalnız bunlar çok fazla büyüdüğü zaman sorun yapıyor. Hemoroidler ne işe yarıyor? Bizim büyük tuvaleti tutmamızı, gaz kaçırmamamızı veya sıvı kaçmamasını sağlıyor. Ama büyüdüğü zaman hastalık oluyor ve bize sıkıntı çıkartıyor. Peki hemoroidlerin böyle iç hemoroid, dış hemoroid gibi çeşitleri var mıdır? Yani Evet, evet. Şimdi hemoroidlere anatomik olarak baktığımızda ilk iki kısma ayırıyoruz. İç hemoroidler, dış hemoroidler. İç hemoroidler makatın iç kısmında olup bunlar gözle çok görülmeyen hemoroidler. Bir de dış deri tarafında makatın deri olan kısmı var. O tarafta da oluşup kişiye rahatsızlık veren hemoroidler var. Bunlar genelde böyle mor renkle, kırmızı renkle, incelmiş bir deriyle kendini gösterirler. İç hemoroidlere göre daha ağrılıdırlar. Daha hızlı müdahale etmeyi gerektiren hemoroid tarzıdır. Peki hocam, bu rahatsızlığın belirtileri nelerdir? Veya belirli bir evrelemesi, belirli bir ilerleme sırası var mı? Tabii ki. Şimdi hemoroid dediğimiz gibi hepimizde olan bir anatomik yapı. Şimdi venöz yetmezlik sonucu aynı varislerde olduğu gibi bunlar büyümeye başladığı zaman bazı şikayetlerde gösteriyor kendini. Ne oluyor? Şimdi bu damar olayı dediğimiz için damardan ne olur büyüdüğü zaman? Kanama olabilir. En sık kendini dışkılama sonrasında tuvalete kırmızı, sanki bir yerimiz kesilmiş gibi bir kanamayla gösteriyor. Bazen tabii bu kadar büyük bir kanama olmayabiliyor. Kişi temizliğini yaparken tuvalet kağıdında falan fark edebiliyor. İç çamaşırında fark edebiliyor. Veyahut da dışkının üstünde bir bulaş şeklinde kanama olabiliyor. Bu en sık belirtisi. Ama bunun dışında da belirtileri var. İlerledikçe durum bu sefer ağrı yapmaya başlıyor. O bölgede ıslaklığa bağlı kaşıntı yapmaya başlıyor. Hastalar bu şikayetlerle gelebiliyorlar. Yalnız bu şikayetler makattaki birçok hastalıkta görülebiliyor. Ne de olabilir? Makatta çatlak, anal fissürde olabilir. Anal fistülde buna benzer şikayetler olabilir makatta. Gene makatta apse olabilir. Anal apse dediğimiz apse olabilir. Bunların ayrımını yapmak gerekiyor. Bir de şimdi hemoroid insanların kaçtığı bir konu. Yani uzun süre bu şikayetleri yaşıyorlar ve doktora gitmiyorlar. Ve buradaki sıkıntı şu başlıyor. Bazen makatta bu anal kanserler dediğimiz kanserlerle de benzer bulgular veriyorlar. Özellikle ileri yaşlı bireylerde utanıyorlar, işte doktora gelmeye çekiniyorlar falan. Çok ileri evre kanserlerle karşılaşabiliyoruz. Hemoroid diye bize başvurup aslında kişinin kanser olduğu vakalar çıkabiliyor. Şimdi hemoroidde de bizim evrelerimiz var. 4 evreye ayırıyoruz iç hemoroidi. Şimdi birinci evrede dışarıdan çok bir şey fark edilmiyor. Sadece böyle bir işte kendini kanamayla falan gösteriyor, ağrıyla gösteriyor. Bu ilk evresi ve bu evrede fark edildiği zaman biz buna çok kolay müdahale edebiliyoruz. Bir ameliyat falan gerekmeden halledebiliyoruz. İkinci evrede artık hemoroid bu insanlar halk arasında buna şey diyorlar, meme diyorlar ama biz pake diyoruz tıp dilinde. Bu pakeler dışarı çıkıyor. Yani memeler dışarı çıkıyor dışkılama esnasında ama dışkılama sonlandıktan sonra geri içeri giriyorlar. Bu ikinci evre hemoroid. Üçüncü evre hemoroidde bu memeler dışarı çıkıyor ve kişi mecburen kendi temizliğini yaptıktan sonra bunu eliyle itmesi gerekiyor. Tek başına girmiyor. Zaten artık burada tehlike çanları hemoroid açısından çalmaya başlamış oluyor. Dördüncü evrede de bunları genelde biz acilde görüyoruz hastaları. Artık dışarı çıkmış, hiçbir şekilde kişi eliyle de itemiyor. Şiddetli bir kanamayla başvuruyor. Bu çok görmeyi istediğimiz cerrahların, özellikle proktologların, yani o bölgeyle ilgilenen cerrahi branşın çok hoşuna giden bir durum değil bu evre. Peki hocam hemoroid neden olur? Risk faktörleri nelerdir? Ya da olmaması için önüne geçebilecek önlemler var mıdır? Tabii ki. Şimdi hemoroidin ilk sebeplerinden birisi bizim yediğimiz şeyler aslında.
diyetimiz çok önemli. Eğer biz lifli gıdalarla beslenmezsek, posalı gıdalarla, sebze, işte bu türü şeyleri, salatayı eksik edersek, lifli gıdaları, işte kepek gibi şeyleri eksik edersek bu sefer dışkılama sertleşmeye başlıyor. Dışkılama sertleşince biz ıkınmaya başlıyoruz. Ikınmaya başlayınca da bu hemoroidler artıyor. En sık sebebi bu. Bunun dışında maalesef günümüzde şimdi bu bizim hepimizin elinde bir akıllı telefon var. Hemoroidin bir sebebi de akıllı telefon deyince insanlar böyle şey yapıyor. Tuvalet süresinin uzaması hemoroidi etkiliyor. İnsanlar tuvalete giriyorlar, ellerine telefonu alıyorlar. Normalde hani dışkı yapmak için giriyor insan ama yarım saat şeyde kalıyor, tuvalette kalıyor, işte oyun oynayacağım derken, işte internette gezineceğim derken falan. Bunu önermiyoruz biz. Bunu engellemek için mümkünse 5 dakikadan uzun büyük tuvaletimizi yapmak için tuvalette durmayalım diyoruz. Bunu da hatta çocukluk çağından itibaren çocuklara öğretelim ki erişkinlikte de buna sorun yaşamasınlar. Bir diğeri bizim yüksek kilolu olmamız. Yüksek kilo olduğu zaman karın içi basıncı arttırıyoruz ve gene hemoroidi dışarı doğru itiyoruz. Diğer bir sebep karın içi basıncı arttıran gebeler. Bizim en sık hemoroid gördüğümüz grup gebe grubu. Özellikle haftalar ilerledikçe, doğuma doğru yaklaştıkça şikayetler artıyor. Tabii ki doğumda bir de ıkınma olayıyla iyice şey olabiliyor. Hemoroid ileri evrelere doğru taşınabiliyor. Peki tanıyı nasıl koyuyoruz hocam? Tanıyı bir genel cerrahi uzmanı, proktolog ya da rahatlıkla muayeneyle koyabilmekte. Bazen yardımcı tetkikler olabiliyor bize, işte anaskop gibi, rektoskop gibi veya işte kolonoskopi gibi. Neden? Çünkü dediğim gibi biraz önce kanserlerle karışabiliyor bu hastalık. O yüzden özellikle ileri yaşlı bireylerde 50 yaşın üstündeyse, makattan kanamayla geliyorsa hasta bize, biz mutlaka kolonoskopiyi öneriyoruz. Artık hani insanlar kolonoskopi deyince çok korkuyorlar, işte gelmek istemiyorlar ama günümüzde artık bu anestezi eşliğinde çok rahat yapılabilmekte kolonoskopi, ağrısız, sancısız. O bize çok yardımcı oluyor kolonoskopi. Peki hocam bu hemoroid nasıl tedavi ediliyor ya da birden fazla tedavi yöntemleri var mıdır? Birçok tedavi yöntemi var. İlk başta ne dedik? Buna sebep olan şeyleri hayatımızdan uzaklaştırmamız lazım. Biraz önce söyledik, işte lifli gıdalarla beslenmezsek bu olur dedik. O zaman lifli gıdalarla besleneceğiz. Bağırsak sistemimizi düzenlememiz lazım. Bunu da nasıl yapacağız? Mutlaka günlük en az 2,5-3 litre su tüketmemiz lazım. Bağırsakların hareketliliğini sağlamak için. Gene eğer devamlı oturarak yaptığımız bir iş varsa mutlaka arada bir ayağa kalkıp gezip geri yerimize oturmamız lazım. Devamlı oturarak yapılan veyahut da devamlı ayakta yapılan işlerde artıyor. Hemoroid olma olasılığı artıyor. Bunun dışında işte bazı sporlar var. İşte ağırlık kaldırma, ata binme, bisiklete binme gibi sporlar hemoroidi arttırabilir. Hani yapmayın demiyoruz ama bunun bilincinde olarak bu sporları yapalım diyoruz. Bunun dışında eğer bunlara dikkat ettik ve düzelmiyor hemoroidimiz. Genelde evre 1 hemoroidler, bu ilk başta kanamayla olan hemoroidler, bunları düzenlediğimiz zaman, kabızlığı geçtiği zaman kendiliğinden bir ay içerisinde geçmekte. Ama baktık geçmiyor, o zaman mutlaka bir genel cerrahi uzmanına başvurmamız lazım. Burada bizim medikal tedavi dediğimiz, yani ilaç tedavisi giriyor işin içine. İlaç tedavisiyle bu hastaların %70, %80'ini, evre 2'deki hastaların tedavi edebilmekteyiz bu hastaların %80'ini. Evre 3'e geçtiği zaman artık ilaç tedavisi bize çok fayda etmiyor. Yardımcı olarak kullanabiliyoruz ama esas burada tedavi biraz daha cerrahiye doğru kayıyor. İşte cerrahinin seçenekleri var evre 3 ve 4'te. Burada her zaman tedavi seçeneklerini hastaya uygun seçmek lazım. Yani bugün tanımlanmış hemoroid için bir sürü tedavi çeşidi var. Cerrahi tedavi çeşidi var. İşte ilk tanımlanan hemoroidektomi dediğimiz, yani işte hastanın o dışarı çıkan memeleri işte bir alet vasıtasıyla kesip dikmeden tutun, işte lazer kullanımına, radyo frekans kullanımına, elektrik kullanımına kadar birçok tedavi yöntemi var. Bunu hastaya uygun seçmek lazım. Hasta geldi, işte dedi ki benim hastanede çok fazla yatacak zamanım yok. Hemen hani bunu burada halledip gitmem lazım dedi. O zaman ofis dediğimiz, yani ofis tedavisi dediğimiz, o doktorun muayenehanesinde yapılabilecek, poliklinikte yapılabilecek tedaviler var. İşte bant ligasyon dediğimiz, bantla bağlama dediğimiz gibi tedaviler var. Bunları hastaya özel seçmek lazım. Peki ne zaman
ameliyata, yani bir cerrahi işleme ihtiyaç var hocam bu hastalarda? Şimdi hemoroid başladı. Bir medikal tedavi aldık. Başlangıç aşamasındaki bir hemoroid tedavi aldık. Ve bundan fayda görmedik. Bir ay kullandık. Halen kanamalarımız devam ediyor. Veya kesilmişti. İlacı bıraktık. Hemen geri kanamalar başladı. Bu zaman böyle olunca cerrahi tedaviler gündeme geliyor. Ama bir de şöyle var. Hani şunu da iyi ortaya koymak lazım. Hastaya diyoruz ki işte bir önden ilaç tedavisi verelim, şey yapalım. Ama şimdi hasta zaten 10 yıldır hemoroidden çekiyor. Hani ilaç tedavisi kullanmamış ama artık evre 4 hemoroide gelmiş bu hastalar. Bu hastalarda sizin kullanacağınız ilaç tedavisi kesin tedavi olmayacaktır. Sadece o anki belirtileri, bulgular, işte kanamayı azaltacaktır ama hastalığın kesin tedavisi olmayacaktır. Evre 3 ve 4'ten sonra biz cerrahi tedavileri konuşuyoruz. Eğer hasta da uygunsa, mümkünse en az hastaya zarar verecek yöntemden, en az hastayı yoracak yöntemden başlamak lazım. İşte bu da klasik hemoroidektomi yerine güncel teknolojiler burada bize yardımcı oluyor genelde. Hocam çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Ben de iyi ki gelmişim. Çok teşekkür ederim. Ankara'dan Sağ olun. buraya kadar geldiniz. Sağ olun. Teşekkürler. 8'de Sağlık'ta konuğumuz genel cerrahi uzmanı Doçent Doktor Murat Baki Yıldırım'dı. Kendisiyle hemoroid ve tedavisini konuştuk. 8'de Sağlık şimdi kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.